Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videom son videomuz olacak. Bu videomda Bugs Bunny'nin kalan parçalarını öreceğiz ve dikişlerini gerçekleştireceğiz. Videomun sonunda da sizin elinizdeki çalışmanın görüntüsü ekranda gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hazırsanız yavaş yavaş kalan parçaları örmeye başlayarak çekimimize devam edelim. Sonra da bu parçaları dikeceğiz ve çalışmamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Hepinize keyifli ve zevkli örmeler diliyorum. Ve bu zor ve aynı zamanda da keyifli tarifi ördüğünüz için de şimdiden hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten kolay bir tarif değil. Yapım aşaması ve özellikle dikim aşaması zor bir tarif. Ama her zorluğun sonunda bir güzellik vardır diyorum. Çekeceğimiz zorluk sonucunda da çok güzel bir tavşana, Bugs Bunny'e kavuşmuş olacağız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kulağın dış kısmını öreceğiz. Kulak iki parçadan oluşuyor. Bir dış kısmı gri bir parça olacak. İç kısmını da kayısı rengi bir renkle öreceğiz. Başlangıçta gri iple başlıyoruz. 22 tane zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 ve 22. Şimdi arkadaşlar dördüncü zincirden itibaren örmeye başlayacağız ama yarım kroşe öreceğiz. Şimdi dördüncü zincir neresi? 1, 2, 3, 4. Buradan itibaren 16 tane yarım kroşe öreceğiz. 1, 2, 3 ve 16. Evet, 16 tane yarım kroşeyi tamamlıyorum. 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2. Burada bir tane zincirim boşta kaldı. Onun içine de 3 tane sık iğne dolduracağım. Yani aynı yere 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2 ve 3. Şimdi diğer tarafa döneceğim. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 16 tane yarım kroşe öreceğiz. 1, 2, 3 ve 16. Şimdi buradaki son zincirin içine de aynı yere 2 tane yarım kroşe öreceğiz. 1 ve 2. Şimdi çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırma öreceğim ve sırayı birleştiriyorum arkadaşlar. İkinci sıraya geliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 11 tane yarım kroşe öreceğim. 1, 2, 3 ve 11. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada arkadaşlar
aynı sık iğnenin içine öreceğiz hepsini. Dikkat edelim. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane ikili kroşe. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 11 tane yarım kroşe öreceğim. 1 2 3 ve 11. Şimdi buraya arkadaşlar 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve bu dibe de batıyoruz. 4. Sırayı birleştiriyoruz ve böylece kulağın alt tabanını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İpliği dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz. Ve bu parçadan arkadaşlar bir adet daha örüp hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi kulağın iç kısmına dikeceğimiz parçayı öreceğiz. Ben bunun için kayısı rengi bir ip kullanacağım. Şimdi başlangıçta 20 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 19 ve 20 zinciri çektim. Şimdi 4. zincirden itibaren 10 tane yarım kroşe öreceğiz. 1 2 3 ve 10. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 5 ve 6. Şimdi bu son zincirin içine arkadaşlar bir çalışma yapacağız. Bir tane sık iğne öreceğiz. Aynı zincirin içine öreceğiz bu söyleyeceklerimi. Bir sık iğne, bir tane zincir çekeceğiz. Bir tane ikili kroşe öreceğim. Bir tane zincir çekip yine aynı yere bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 5 ve 6. Şimdi 10 tane yarım kroşe öreceğiz. 1 2 3 ve 10. Şimdi bu son zincirin içine 2 tane yarım kroşe öreceğiz. 1 2 ve sırayı birleştiriyoruz. Çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. İpliği dikiş payı bırakarak uzun keselim ve bu parçadan bir adet daha örelim. İç kulağa hangi sıraları dikeceğimizden biraz bahsetmek istiyorum ve bir de gizli dikişi nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Şimdi bakın üstteki parçadan iğneyi buradan geçiriyorum ve bir sonraki sık iğnenin yine içinden geçiriyorum iğnemi ve sonra güzel ama düzeltelim, bütün sıralara düzgün bir şekilde oturması lazım, kulağın çekerek içtekini gergin bir şekilde dikelim, yoksa bu uç nokta burada kalır, burası açıkta kalır, olmaz. Yani güzel çekerek dikeceğiz. Şimdi bakın bu uç noktalara dikiyoruz. Gri parçadaki bu noktalara dikeceğiz. Ama iğneyi geçirirken
üstten geçirin. Arka tarafta bu iplik görünmesin. Sonra tekrar bu parçadan sık iğnenin içinden geçireceğim ve bir sonraki sık iğnenin içinden geçirerek yine şöyle çektirerek buraya dikeceğim arkadaşlar. Yani parçayı diktiğiniz zaman şu görünümde olması gerekiyor. Kenarların şöyle açık değil. Sadece bu zincirlerinin yan yana gözükmesi gerekiyor. Böyle dikeceğiz parçayı. Bu taraftan da böyle dikeceğiz. Böylece kulak da birazcık kavislenmiş olacak. Tabii bu uç noktayı da buraya getirmemiz gerekecek. Dolayısıyla biraz gererek dikiyoruz. Şimdi çalışmalarımıza devam edip bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. İki kulağı da diktim, hazırladım. Şimdi kafa hazırdı. Bakın henüz bunları dikmedim. Yanak ve ağza dikmedim. Neden? Çünkü orantılı bir şekilde gitmek istiyorum. Önce kulakları dikeceğim. Kulakları dikeceğiz. Ondan sonra da bu bölümleri dikeceğim. Şimdi kulaklarını birlikte dikeceğiz. Nereden dikiyoruz arkadaşlar? Şimdi bunu orta nokta kabul edersek, orta göbeği arada bırakacak şekilde, bakın orta göbeği sadece arada bırakacak şekilde kulakları bu açıdan düz bir şekilde, dik bir şekilde, yani böyle dikmeyeceğiz tabii, dikkat edelim. Yukarıya doğru şöyle bir kavis vererek kulakları dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kulakların dikişini tamamladım. Size de göstereyim. Şöyle diktim. Şimdi bu parçaların dikişiyle devam edeceğiz. İğnelediğim şekilde, şimdi bakın kulakla arasında ne kadar mesafe kalmış. Kulağı buraya diktim. Şöyle göstereyim. Şuradan diktim kulağı. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden itibaren, kulaktan sonra 1, 2, 3, dördüncü sıradan itibaren iğneleyin yana. Bakın bu şekilde tam boğaz sınırına kadar getirin. Ortayı da yine bu şekilde ortalayın. Şöyle yakından göstereyim. Diğer yanağı da yine 4 sıra bırakarak orantılı bir şekilde tutturun. Arka kısımda da böyle olması gerekiyor ama tabi burayı biraz daha öne çekelim. Çünkü yanakların daha kabarık durması gerekiyor. Siz düzgün bir şekilde, şimdi şöyle biraz daha öne çekeceğim burayı da. Öne çekince bakın buralar daha bir şişkinleşti, yanaklar. Şöyle yapalım. Evet. Yanakları bu orantıda dikeceğiz. Tekrar bir yakından göstermek istiyorum size. Bakın böyle tutturacağız. Şu arayı da buraya dikeceğiz. Bu iki parçayı birbirine dikeceğiz buralardan. Bunu da unutmayın. Şimdi dikişimizi yapıyoruz ve çalışmamıza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, içini de elyafla doldurmayı unutmayın. Tabi dikeceğiz, kapatacağız ama elyafla da dolduracağız. Şu bölümleri de elyafla dolduracağız arkadaşlar, içini. Burada da bir kabartı oluşması lazım. Burayı da hafif elyafla doldurursunuz. Tamamen dikişinizi kapamadan evvel unutmayın, elyafla dolduralım. Şimdi bu alt kısmı, ağız parçasının altına dikerken şuradan dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ilk sıradan itibaren tutturarak dikeceğiz. Bu sıraya dikeceğiz buraya.
Şöyle buradan buraya kadar dikeceğiz. Bakın ben yanağını diktim, birleştirdim. Şu kısmı göstermek istiyorum size. Şimdi bu kısmı dikerek devam edeceğim. Bu kısmı diktikten sonra arkadaşlar, boğazının birinci sırasına, şimdi bu tarafa döndüm. Yanaktaki 10 tane sık iğneye karşılık gelecek şekilde dikeceğiz bu yanları. Öyle hesaplarsınız. Yanaktaki 10 tane sık iğneye karşılık gelecek. Bu kadar bir kısmı dikeceğiz. Evet arkadaşlar, ben dikişi tamamladım. Görüntünün böyle olması gerekiyor. Simetri ve orantılı olarak dikmiş olmalıyız. Kulakları da diktik. Yakından biraz göstereceğim incelemeniz için. Nasıl diktiğimi görmeniz için. Biraz daha yakından göstereyim. Kulakla mesafe ne kadar olacak? Yandan baktığınızda görüntü böyle olmalı. Arkadan bakıldığında görüntünün böyle olması gerekiyor. Bakın. Sağ yandan baktığınızda görüntü böyle olmalı. Önden görüntünün de böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sırada kaşları var. Yani gözlerini yapıştırdıktan sonra göz üstlerine dikeceğimiz kaşlarımız var. Onları öreceğiz arkadaşlar. Gri iplik kullanacağız. Örgümüze devam ediyoruz. Gözlerini yapıştırdıktan sonra bu kısma yapıştıracağız gözleri. Gözlerin üstüne bu öreceğimiz parçayı dikeceğiz. Bu parçadan da 2 adet öreceğiz arkadaşlar. Başlangıçta 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikinci zincirin içine arkadaşlar bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttırma örüyorum. 1, 2 ve son zincirin içine de bir tane sık iğne öreceğim. İpliği dikiş payı bırakarak uzun keselim ve bu parçadan bir adet daha örelim. Şimdi arkadaşlar tavşanın kuyruğu var sırada. Fakat ben tarifteki gibi yapmayacağım. Kuyruğu daha güzel bir görüntü olmasını istiyorum. Bakın şu arka kısmına buraya dikeceğimiz bir pompon yapacağım. Herkes pompon yapmayı bilemeyebilir. Birazcık nasıl yaptığımdan da bahsedeceğim size. Ama bilen arkadaşlarımız için işlem çok daha kolay olacak. Şimdi öncelikle pompon yapabilmemiz için sert bir kağıda ihtiyacımız var. Biraz sert bir karton kullandım. Şimdi bu kartonun üzerinde 2 parça keseceğiz ve daha sonra ipliğimizi onun üzerine saracağız. Onun için öncelikle bu kartonun üzerine bir çizim yapacağız. Kalemimizi alalım. Şimdi arkadaşlar kartonun üzerine 2 tane çember çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları keselim. Evet arkadaşlar, 2 parçayı da keserek hazırladım. Şimdi bu 2 dairenin ortasına birer yuvarlak çizeceğiz ve keseceğiz onları. Ben küçük bir para yardımıyla bunu yapacağım. Siz de evinizdeki sentlerle ve küçük kuruşlarla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Çizelim ve bu orta kısımları, göbeği keserek birer delik açalım ikisinde de. Evet, ben çalışmamı bitirdim. 2 parçayı da hazırladım. İkisinin ortasına da böyle gördüğünüz gibi birer delik açmamız gerekiyor. Şimdi beyaz ipliğimizi alacağız ve ip saracağız bunların üstüne arkadaşlar. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar çalışmaya başlamadan evvel beyaz ipliğimizi şöyle bir 6 kat sarmamız gerekiyor. Şöyle uzun bir ip. Ekrana sığmıyor tabii ki de. Şöyle 6 kat bu ipliği
kalınlaştıralım. Ondan sonra kartonun üstüne bu şekilde saracağız ki işimiz daha kolay olsun. Çünkü tek tek sararsak bu çok uzun zaman alacağı için ben önce ipi biraz katladım. Böyle 6 kat yapıyoruz öncelikle ipimizi. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz ipliği, yani 6 kat yaptığımız ipliği daha önce kesmiş olduğumuz içi boş dairelerin içine saracağız. Nasıl saracağız? Şimdi ipliği bu şekilde geçiriyorum içine. Bunu tutacağım burada. Burada kalsın. Şimdi düzgün bir şekilde böyle içinden geçirerek bu ipi saracağız arkadaşlar. Düzgün bir şekilde sarıyoruz. Dikkat edelim. Çok üst üste binmesin. Bu şekilde sararak sonuna kadar içinden geçirerek böyle saracağız arkadaşlar. Evet, sonuna kadar sarma işlemimi tamamladım. Gördüğünüz gibi sarmamız gerekiyor. Şimdi ucunda böyle biraz fazlalık kalmış olabilir. Bu fazlalığı da keselim ki eşitleyelim, uzunluğu dengeleyelim. Bunları burada kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi içinde biliyorsunuz 2 tane karton var. 2 kat var. Bu 2 katın ortasından keseceğiz. Şimdi bakın buradan itibaren başlayacağız ve keseceğiz. Fakat bu iplerin dağılmamasına dikkat edin. Şimdi biz bu ipleri kestiğimiz zaman bunlar açılacaktır. Kartonun arasından ip geçirip ortadan sıkıştıracağız bu ipleri. O nedenle ipleri sıkı tutun böyle ki ipler dağılmasın arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren iplikleri kesmeye başlıyoruz. Tam orta noktadan iki kartonun arasından keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde düzgün bir şekilde keseceğiz çalışmamızı. Böyle sonuna kadar kesiyoruz arkadaşlar ve tamamlıyoruz. Ama ipleri dediğim gibi sıkı tutun, sakın dağılmasın. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Sakın bırakmayın. Çünkü ipler dağılabilir. Dediğim gibi şu iki kartonun arasından makasımızı sokarak bakın tamamladık. Boydan boya kestim. Şimdi bu iki kartonun arasından ip geçireceğiz arkadaşlar. Buradan ip geçirip ortadan sıkı bir şekilde bağlayacağız. Şimdi bu ipi geçirebilmek için daha önceden bir parça kesmiş olmanız lazım. Bir ip parçasını kesip hazırlayın. Daha önce hazırlarsanız iyi olur. Şimdi buradan ipliği geçirip ortadan bağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde sakın bırakmıyoruz. Şu şekilde ipliği geçirip ortadan sıkı bir şekilde buraya düğüm atıyoruz. Şimdi arkadaşlar ipliği gördüğünüz gibi geçirdim. Burada sıkıca iki düğüm ortadan atacağız ve sıkıca böyle bağlayacağız arkadaşlar. Evet, orta kısmından 3 düğüm atarak iyice sıkıca düğümledim arkadaşlar. Burası çok önemli. Burayı çok sıkı düğümlemeniz gerekiyor ki ipler dağılmasın. Şimdi bu geçirdiğimiz kartonları çıkaracağız. Dikkatli bir şekilde kartonları çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kartonları da saklayın. Daha sonra başka çalışmalarınızda pompon yapımında lazım olabilir. Tekrar çizip kesmekle uğraşmayın. Evet, gördüğünüz gibi pomponumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık düzeltelim. Şimdi bakın buralarda böyle minik minik fazlalıkları olacaktır. O fazlalıkları da makas yardımıyla kesip düzeltirsiniz. Böyle bakın uçlarından uzantıları kesersiniz. Evet, pomponumuz hazır arkadaşlar. Şimdi burada kalan uzun iplik parçasıyla da bu pomponu tavşanın bu kısmına böyle dikeceğiz arkadaşlar. Bakın burada bir çıkıntımız vardı. Eksiltmeleri yaptığımız bölüm.
Tavşanın arka kısmına şöyle ortalayacak şekilde şöyle alt kısmı pomponu şu beyaz uzantının hemen bitimine doğru olursa daha güzel olur. Şuraya pomponu dikeceğiz arkadaşlar. Ortalayarak dikersiniz. Evet arkadaşlar, pomponu da diktim. Gördüğünüz gibi pompon dikince çok daha şirin oldu. Evet, kafayı da dikerek çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada biraz iplik bırakmıştık. Bu ipi kullanarak kafayı birinci sıradan şöyle dikiyoruz arkadaşlar. Tavşanımız ekrana sığmayacak kadar bir büyüklüğe geldi. Kafasını da dikince biraz ekranı büyüttüm. Şimdi yapacağımız çalışma kolları dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi kolumuzun pozisyonunun böyle olması gerekiyor. Kolumuzun pozisyonu böyle olacağına göre de elimizin pozisyonu nasıl olacak? Bakın elimizin pozisyonu da bu şekilde olmalı. Şöyle dikeceğiz çünkü. Şimdi bu pozisyonda olacak şekilde kollarımız uçlarına elleri dikeceğiz. Şimdi birinci elimizi yani tavşanın sağ elini bu şekilde dikelim arkadaşlar. Şimdi bu baş parmağa geldiğimizde bakın burası açıktı. Burayı kapatarak birlikte dikeceğiz buraya. Ona da dikkat edersiniz. Yani şu kısmı kapatacağız ve birlikte dikiyoruz. Evet, bilekten diktim ben arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine elyafla doldurup omuza dikeceğiz. Ondan önce diğer kolumuzu da hazırlayalım. Onu da bilekten yine bu şekilde dikeceğiz. Nasıl duracak? Omuz kısmı üste gelecek. Bakın burası omuz kısmı. Şu bilek kısmına şu kolu yani bu parmağı bu tarafa çevirerek bu şekilde gelecek şekilde yine aynı simetri diğer kolla simetri olarak dikeceğiz arkadaşlar. Evet, çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu kolların içine elyafla dolduruyoruz. Güzel bir şekilde, sıkı bir şekilde dolduralım. Şimdi elyafla içine doldurdum arkadaşlar. Şimdi kolları tavşanın iki tarafına dikeceğiz bu şekilde. Omuzlar bakın tam dibe gelecek. Boyun bölgesinin dibine gelecek omuzlar. Kollar da tam kalçanın üstüne şu hizaya gelmesi lazım. Şimdi bu açıdan bu açı ile gösterdiğim şekilde şöyle karın bölgesinden şu kadar mesafe bırakarak kolları iki tarafa da omuzlardan dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolları diktim ben. Sizin oyuncağınızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Kolları diktikten sonra şöyle her açıdan göstereyim size. Şimdi arkadaşlar sıra geldi tavşanımızın gözlerine yapıştırmaya. Bunun için keçe kullanacağız. Önce bir kalıp keseceğiz. Şimdi bakın gözleri için şöyle bir kalıp kesmemiz gerekiyor. Ucu birazcık paralel. Şu bölüme oturabilmesi için ucunun biraz paralel olması lazım. Tam burnunun yanına oturtturacağız çünkü. Bu kadar uzunlukta bir parça olması gerekiyor. Şimdi bakın uzunluğun buraya gelmesi gerekiyor. Böyle çok uzun bir göz kesmeyin. Önce inceden başlayacak, sonra birazcık yuvarlağa kalınlaştıracağız. Şöyle uzun keçeden 2 tane göz keseceğiz. Tabii bunun için beyaz keçe kullanacağız arkadaşlar. Önce bir kağıda kalıp kesersiniz. Sonra o kalıbı kullanarak keçenin üstüne koyarak çıkarırsınız. Şimdi böyle bir 2 tane parça kesiyoruz keçeden. Keserek hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben hazırladım çalışmamı. 2 parçayı da kestim keçeden. Şimdi tekstil yapıştırıcısı ile bu parçayı
tam burnun dibine gelecek şekilde, burun ortada kalacak. Şöyle şu beyaz parçaya tam oturacak şekilde şuraya düz bir şekilde yukarıya doğru yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir iğneyle tutturayım. Rahat görmeniz için ben şöyle iğneyle bir tutturacağım. Şöyle yapalım. Evet, gözleri bu şekilde tutturacağız arkadaşlar. Böyle olması lazım. Evet, gözleri yapıştırdım. Şimdiki aşama arkadaşlar, biliyorsunuz kaşlarımız vardı. Şimdi bu kaşları gözlerin üst kısmına, üst ovaline gelecek şekilde böyle düzgün bir şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle yanlara doğru gelecek, iki tarafa da kaşları dikeceğiz. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Kaşları diktikten sonra şimdi sırada gözlerin içine 2 tane siyah oval parça keseceğiz. Keçeden keseceğiz. Lütfen yuvarlak kesmeyin. Oval kesmeniz gerekiyor. Şimdi ben size göstereceğim. Hemen kesiyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar, gözler içinde küçük 2 tane oval kesiyorsunuz. Bakın, düz yuvarlak kesmiyorsunuz. Tekstil yapıştırıcısıyla buralara yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, gözleri yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi sırada burun işlemesi var. Burnunun üzerini de bu içteki kayısı rengiyle işleyeceğiz. İpimizi hemen alıyoruz. Şu burun kısmından çıkaracağım. Burada şimdi bakın, burada şöyle bir üçgen oluşturalım öncelikle. Şu burnun ortasından çıkaralım. Şimdi bakın, burada bir üçgen oluşturuyoruz. Böyle sonra bu üçgenin içini dolduracağız. Şimdi arkadaşlar, bu üçgenin içine karşılıklı böyle giderek dibe kadar dolduralım. Evet, burada bir üçgen oluşturduktan sonra ipi alt taraftan çıkaracağız arkadaşlar. Ve şimdi bu yukarıya doğru ortadan çizgiler çekerek yukarı doğru dikeceğiz. Sonra da bu tarafa yukarı doğru çizgiler vererek dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavşanımızın burnunu da işledikten sonra sıra geldi dişlerine. Şimdi beyaz keçeden bu kalıpta şöyle bir diş keseceğiz. O dişin de buraya yapıştırdığımız zaman şu boyutta olması gerekiyor. Şimdi bu parçayı keserek hazırlayalım. Şimdi keçeden arkadaşlar parçayı kestim ben. Şöyle göstereyim size bu parçayı. Fakat kurşun kalemle üstünü işaretlememiz gerekecek. Şimdi dişin ortasını belirlemek için şöyle kurşun kalemle ortadan bir çizgi çizeceğim. Şöyle bir efekt vereceğim. Bakın. Biraz daha uca doğru uzatmak istiyorum. Şimdi bakın, diş efekti böyle vereceğiz. Daha koyu bir kaleminiz varsa, yani keçeli bir kalem kullanmak istemiyorum çünkü burada dağılacak. Üstünde dağıldığı zaman da hoş bir görüntü olmayacak açıkçası. Şöyle çizeceğiz. Işık geliyor. Beyaz olduğu için beyaz ip ve beyaz parçalar ekranda, ışıkta çok net seçilemeyebiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın, bunu böyle belirledikten sonra şu etrafını da bir tur gölgelendirme yapabilirsiniz. Kalemle gölgelendirme yapıyorsunuz bir tur dişin etrafını ve sonrasında da tekstil yapıştırıcısıyla dişleri
şu boşluktan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son dokunuşumuz, dişleri de yapıştırarak çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Nasıl, bu tarifimi de umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorum ve beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyin diyorum. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.